Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi bir değerli metallere ve Brent petrole bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Son yaptığımız analizde 31.22 geçildiği takdirde burada alıcı olunabileceğini konuşmuştuk. Bakın sonrasında kırılım geliyor. Oldukça sert bir düzeltme ile kırılan direncin destek olarak da çalıştığı bir süreç takip ettik. Burada aynı zamanda şunu söylemiştik. Kırılım öncesinde oluşan dibin altına stop koymamız gerekir demiştik. Sonrasında gelen satışlarla stoplarımızı çalıştırdı. Şu anda bakın şu son düşüşün analizini yaptığımızda tekrar yukarıda 31.22'yi görüyoruz. 31.22 geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemeyeceğiz ve bu satışların derinleştiği bir süreç yaşanacak. Burada da kritik olan seviye aşağıda 29.85-29.63 bölgesi olacak. Şu yaşadığımız son yükselişin düzeltme sınırı olacaktır burası. 29.63 kırılacak olursa tekrar 28-28.5'lara doğru satışlar derinleşebilir. Bunun için de bugünlük bakın takip edeceğimiz destek bölgemiz 30-38-30-50 bölgesi olacak. Bu bölge korunduğu sürece yukarıda 31.22'nin kırılma ihtimali gündemde olacaktır. Ancak bu destek bölgesi kırılıyorsa ilk hedefimiz 29.85-29.63 bölgesi olacak. Buradan ons altına geçersek ons altının daha güçlü durduğunu görüyoruz. Şu an için gümüşteki o satışlara katılmadı. Ancak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Gümüşün gidemediği yerde altının yükselişleri geçici olacaktır. Burada da takip etmemiz gereken ilk destek bölgemiz 2395-2390 bölgesi. 2396 hareketler bir düzeltme sürecinin başladığını bize gösterecek ve aşağıda minimum 2379-2371 bölgesine doğru satışlar devam edecektir. Burada maksimum düzeltme sınırı olarak 2347-2342 bölgesini takip edeceğiz. Bu bölge korunduğu sürece yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak aşağıda 2342 kırılacak olursa tekrar 2290-2280'lere doğru satışlar derinleşebilir. Bugün için takip edeceğimiz 2390 kırılmadığı sürece de düzeltmeden bahsedemiyor olacağız. Bu bölgenin kırılımı önemli olacak. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak bahsettiğimiz dirençler kırıldığı 77-92-77-23 bölgeleri vardı. Ve bakın gelen yükseliş de şu son düşüşün düzeltme sınırından tekrar satışlarla karşılaştı. 78-80 üstüne atmadığı sürece bunu bir tepki olarak görebiliriz. Ancak 78-80 hatta onun da üstünde 79-30'ların üstüne doğru hareketler gelecek olursa altın ve gümüşte gene satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Ancak şu an için rasyodan baktığımızda da yükselişlerin bir miktar gecikeceğini söyleyebiliyoruz. Bu dirençlerin kırılması da gümüşte 28 dolar, 28-28,5'lara doğru tekrar satışları getirecektir. Altında ise 2290-2280'lere doğru satışların geldiği bir süreç takip edilir. Rasyodan takip edenler de yukarıda 78-80 ve hemen üstünde 79-30 dirençlerini yakından takip etmeli. Buradan platine geçecek olursak platin şu yatay bandını korumaya devam ediyor. Burada destek olarak 970-975'i takip etmeye devam ediyoruz. 970 altındaki kapanışlar tekrar satışların derinleştiği ve minimum 940'lara doğru devam edeceği bir süreci bize gösterir. Burada 940 oldukça kritik olacak. Kırılması tekrar 890'lara doğru 900 dolara doğru satışların derinleştiği bir süreci gösterecektir. Yukarıda ise geçilmesi gereken ilk direnç bölgemiz şu bir önceki tepenin bakın dirençle karşılaştığı ve şu düşüşün maksimum düzeltme sınırı olan 1036. 1036-1034 direnci kırılıp hemen üstünde de 1048'i takip ediyor olacağız. 1049 diyelim buna. 1049 üstü hareketler tekrar alıcıların güçlendiği bir süreci bize gösterir ancak şu an için belirsiz bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz.
söyleyebiliyorum. Aşağıda 970 önümüzdeki günlerde oldukça kritik olacak. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da da görünüm biraz bozuldu. Bakın şu destek bölgesi çok önemli olacak demiştik. 978, 969 burada 976 hareketler görünümü bozacaktı. Bunu da şöyle tarif etmeye çalışayım. Bakın şu tepe oldukça önemli bir tepe. Burada 5 dalgalık bir yükselişe mi başlıyoruz? Yoksa bir ABC tepkisi mi verdik? Bunu belirleyeceğimiz bölgeydi. Bu birinci dalga olarak işaretleyeceğimiz tepe kırıldığı takdirde burada 5 dalgalık hareket yerine bir ABC tepkisi 3 dalgalık bir tepki sürecinin olduğunun teyidi alınacaktı. Kaldı ki şu kırılımla birlikte bunun aslında bir tepki olduğunu ve tekrar satışların aşağıda 860'lara 850'lere doğru devam etme ihtimalini gündeme getirmiş oldu. Bunun içinde hemen şu ABC yükselişinin tepkisinin düzeltmelerini kontrol edeceğiz. Burada da 929 önümüze çıkıyor. 929 altı kapanışlar şu son ABC yükselişinin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 860, 849, 850 bölgesinin hedefe girdiğini bize gösteriyor olacak. Yukarıda da tekrar ancak 1003'lerin üstünde hareketler görmeye başlarsak alıcıların güçlendiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde Palladium'da da zayıf bir görünüm söz konusu. Aşağıda 929 oldukça kritik. Buradan Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de bakın şu son yükselişin minimum düzeltmesini yapmıştık. Fakat buradan gelen alımlar oldukça sınırlı kaldı ve son görünüme baktığımız zaman burada bir omuz baş omuz formasyonu da oluşuyor. Bu formasyonun aktif olduğunu söyleyebilmemiz için aşağıda minimum 83.60'ların altında hareketler görmemiz gerekir. Burada 83.5'u takip edelim. 83.5 kırılacak olursa minimum şu yükseklik kadar bir düşüş gelecek demektir. Bu yüksekliğe de baktığımızda formasyon hedefi olarak karşımıza çıkan seviye $80 civarları. Bakın burada da maksimum düzeltme sınırı gene aynı bölgeden geçmekte. Dolayısıyla Brent petrolde $80 altı hareketler görüyorsak tekrar 76'lara doğru satışların devam etme ihtimali olacak. Burada 83.5'u yakından takip etmemiz gerekiyor. 83.5 altında görünüm oldukça bozulacaktır. Yukarıda ise ancak 88.40 geçildiği takdirde tekrar alıcıların güçlendiği bir süreç yaşanabilir. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.